Hoş geldiniz. Sinirli, stresli veya panik atak gibi durumlarda hızlı sonuç veren sakin kalma eylemleri paylaşalım. Toplam 3 maddemiz var. Başlıkta geçen Navy SEAL nefes tekniği ikinci maddede olacak. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Beyninizin anlık kimyasal kombinasyonunu dağıtın. Bunu da zihin yönlendirmesiyle yapacağız. Bir kabus gördüğümüzde aklımızı dağıtmak ve dehşete düştüğümüz hisleri nötrlemek için hepimiz farklı şeyler yapıyoruz. Burada da aynı durum geçerli. Tek fark bize dehşeti ve stresi yaratan faktör burada uyurken değil uyanıkken sıkıntılı bir kimyasal kombinasyon geliştirmesi. Yani aslında dehşete düşmek, panik atak yaşamak, anlık anksiyete atakları geçirmek gibi durumlar beynin spesifik olarak o andaki sahip olduğu hormonların çeşitli miktarlarda karışım kombinasyonu. Biz de zihin yönlendirmesiyle bu karışımı oluşturan hormonların bazılarını yükseltip bazılarını düşüreceğiz ki o anki mevcut olan sıkıntılı hormon dengesini bozarak olabildiğince hızlı bir şekilde o ruh halini dağıtalım. Zihin yönlendirmesi için yapılabileceklerden bazılarını paylaşalım ki dehşete düştüğünüz anda aklınıza gelsin. Videoda izlemiştim, benim kurtarıcı planım bu olsun diye elinizin altında bulunmuş olur. Müzik dinlemek çok hızlı bir şekilde beyin kimyasallarını değiştirerek ruh halimizi değiştiriyor. Yani çok hızlı bir duygu resetidir müzik. Hatırlayın, duygusal bir müzik dinlerken bir şarkı sonra hemen ardından hareketli enerjik bir müzik dinlediğimiz zaman bile bir şarkı içinde içimizdeki melankolik sisi dağıtabiliyoruz. Bir şarkıda modumuz değişiyor. Yani sadece müzik türünü değiştirerek bile bunu yapabildiğimizi görüyoruz. Bu kez de bunu stres anlarında yapacağız. İmkanınız olan bir yerde sinirlenir veya panik kaynaklı dehşete düşerseniz kulaklığı takıp bunu kullanın. Yani dikkatinizi dağıtmak amacıyla müzik dinlemek. Soğuk duş vagus sinirini uyardığı bilindiği için parasempatik sistemi aktif ederek gevşeme moduna girmenizi hızlandıracak. Çünkü soğuk bir strestir ve mevcut stresimizden daha ağır bir stres yükü yüklediğimiz vakit vücudun strese olan duyarlılığı değişmiş oluyor ve daha zor sinirlenen, daha zor dehşete kapılan birisi haline gelebiliyoruz. Düzenli soğuk duş stres eşiğimizi yükselten bir aksiyon. Stres eşiğini yükseltmek kişinin stres faktörlerine karşı daha dayanıklı hale gelmesi, daha fazla strese dayanabilmesi anlamına gelir. Bu genellikle zihinsel dayanıklılığı arttırmak, stres yönetimi becerilerini geliştirmek veya bu tarz sağlıklı başa çıkma stratejileri kullanmakla mümkün oluyor. 2. Askeri nefes alma tekniği. Tactical breath derler. Navy SEAL gibi dünyanın önde gelen askeri özel kuvvetlerine verilen bir nefes eğitimidir. Savaş alanı gibi çok ekstrem durumlarda bile stresi baskılayarak yatıştırmak amaçlı kullanılıyor. Yapılışı ise öncelikle diyafram nefesi almaktan geçiyor. Yani nefes alırken göğsümüzün değil karnımızın şiştiği senaryo. Bu şekilde 4 saniyede nefes alınıp 4 saniye tutarak nefes 6 saniyede verilecek ve 2 saniye daha tutulacak. Sonra tekrar başa dönülecek. Bunun bir başka versiyonu daha var. 4 saniyede al, 4 saniye tut, 4 saniyede ver, 4 saniye daha tut ve yine başa dönmek şeklinde. İstediğiniz versiyonu uygulayabilirsiniz. Bir tanesini seçin. Bu kalıbı döngü halinde 6 set yapın. Stresli duygu durumlarının ana etmenlerinden biri olan kortizolu baskılamak amaçlı kullanılıyor bu tarz nefes teknikleri. Kandaki kortizolu düşürerek kontrol altında tutma gayesi var. Bu şekilde içinde bulunduğumuz durumu daha gerçekçi değerlendirebiliyoruz. Bu sayede stresin ve kapıldığımız dehşetin ne kadar yersiz olduğunu daha çabuk idrak ettiriyor. Amacımız bir an önce o moddan çıkıp bulutları dağıtmak. Bu nefes tekniğini yapınca tünelin ucu daha rahat görünüyor. 3. Stres türünü belirlemek. Modunuz düşük olduğu ve enerjinizi yükseltmek gerektiği için mi stres yaşıyorsunuz? Yoksa duygu durumunuz fazla yüksek ve fazlalık olanı baskılamanız gerektiği için mi? Öncelikle her biriniz kendiniz adına bunu belirleyecek. Eğer sizdeki ilk senaryo kaynaklı bir stres ise yetersiz uyku veya uyku zamanlamanızda bir problem olması muhtemel. Yani hem 8 saat olacak hem de akşam 11 sabah 7 arası gibi bir zaman aralığına sabitlenmesi gerekecek. Yani o 8 saat 4'ü gündüz 4'ü geceden değil 8'i de gece uykusundan gelmesi lazım. Hayatınızda yüksek melatoninli gece uykusu yoksa gündüz vakti sağlıklı bir stres yönetiminiz olmaz. Vücudun stresi tolere edebileceği bir stok yok çünkü. Güne hazır değil. Bir stres yönetim planı yok. Bu yüzden de dehşete düşmeye karşı savunmasız. Bir başka nokta, nefes alışlarınızı verişlerinizden daha şiddetli, kuvvetli hale getirirseniz beyniniz kalp atışlarınızı hızlandırarak size ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi vermek üzere harekete geçecek. Yapacağınız şey nefesi alırken daha ani, keskin almak ve nefes verişinizden daha uzun sürede nefes almak. Yani düşük enerjili olan kategoridekiler yeterli enerjiyi bulamıyorlarsa bunu uygulamalı. Bu modunuzu yükseltip sizi gün içinde dinç tutmak için. İkinci kategoridekiler ise bunun tam tersini yatıştırmak amaçlı kullanacak. Yani onlar bu hareketleri nefes verme üzerinde uygulayacak. Bu da nabzınızı yavaşlatıp sizdeki kaygının kaynağı olan fazla enerjiyi düşürmek adına yapılıyor. Bu üçüncü maddenin solunum kısmını bir nörobilimciden aldım. Dr. Andrew Huberman.
Stresinizi gerçek zamanlı olarak düşürmenin en hızlı yoluna respiratory sinus arrhythmia denir ve bu da nefes verişiniz alışınızdan daha uzun ve kuvvetli olarak yapılır diyor. Türkçesine solunumsal sinüs aritmisi diyebiliriz. Bunu da araştırıp vagus sinirini aktif etmek üzerine bir hareket olduğunu okudum. Yani üzerimizde sakin kalmak adına işe yarayacak bir teknik. Kuvvetli bir sinir, stres veya panik atak deneyimlediğinizde bu video aklınıza gelsin. Her biri bu gibi durumlarda içinde bulunduğunuz modu resetlemek adına en kuvvetli tekniklerden. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritma ile ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.